Merhaba arkadaşlar. Angels Tarot'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. Bugün aklınızdaki kişinin en güncel enerjilerde size dair amacı nedir? Ne yapmayı düşünüyor? Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyor? Buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o an itibariyle alabilirsiniz arkadaşlar. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunayımız var. Aranızdaki bağlantı ve aklınızdaki kişinin kararlarını ne yönde etkileyecek? En doğru enerjilerle bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa en doğru mesajlara ulaşmaya niyet edelim hep beraber. Hadi bakalım. Kolektife niyet ediyorum arkadaşlar. İnşallah en doğru şekilde en doğru mesajlara ulaşırız bu açılımla beraber. Aklınızdaki kişinin size dair gerçek amacı nedir? Kararları ve eylemleri ne yönde olacak? Buraya fazla geldi sanırım. Şöyle bakalım. Şöyle kartlarımı alayım. ...16 Aralık'ta Merkür Retrosu sona eriyor bu arada. İletişimsel sıkıntılarımız en azından bitecek. Ama Mars Retro devam ediyor arkadaşlar. Dolunay'ın da etkileri başlamış durumda. Biliyorsunuz +5 ve -5 olarak aktif enerjilerdir. Daha yoğunlukla hissettiğimiz enerjidir açıkçası. O yüzden de aklınızdaki kişide etkiler nasıl olacak bakalım. Bu açılımla açıkçası ayrı da olsanız, beraber de olsanız, bir belirsizlik içerisinde de olsanız uyumlanacağınızı düşünüyorum. Çünkü kolektifin çoğunluk enerjisine göre gelir kartlar. O yüzden şöyle bir odaklanın. En doğru enerjiler buraya aksın. Şimdi Merkür Retro'da ben biraz konuşurken sıkıntı yaşıyorum. Ara ara böyle takılabiliyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Hayırlısıyla bitsin Merkür Retro. Şöyle kartlarımı düzelteyim. Pardon arkadaşlar, çok fazla kart olduğu için. Biraz alırken sıkıntı yaşayabiliyorum. Evet, hadi bakalım başlayalım. Evet, adanın ruhu geldi. Yalnız ve yalınsın, tıpkı bir ada gibi. Tek başına zaman geçirdiğin bir dönem, fakat deniz senin varlığından haberdar dedi. Demek ki kolektif enerjinin çoğunluk enerjisinde bir sessizlik söz konusu.
Özellikle Merkür Retrosu'nun etkisiyle beraber bazı ilişkilerde çok ani kopuşlar da söz konusu oldu arkadaşlar. O yüzden de çok yakın süre içerisinde de bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Veya çok uzun zamandır da süre gelen bir ayrılık, uzaklık, sessizlik enerjiniz söz konusu olabilir. Aklınızda işte şu an sanki yalnız ya da kendisini yalnızlaştırdığı bir zaman diliminden geçiyor. Çünkü psikolojik olarak çok iyi bir durumda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kartlara baktığımda da burada dibe çökmüş bir enerji var. Bitkin, yılgın, tükenmişlik sendromu içerisinde olan bir enerji görüyorum. Yorgun bir ruh hali var. Aslında kesinlikle iletişime geçmek isteyen bir enerji. Ama çok enerjisel olarak değişkenlik gösteriyor olabilir. Bir günü bir gününü tutmuyor olabilir aklınızdaki kişinin. Ve burada bir uyarı çanları var aklınızdaki kişiyle alakalı. Belki de dolunay enerjilerini, sert enerjilerini de hissetmeye başlamış olma ihtimali de söz konusu olabilir aklınızdaki kişinin. Ama dediğim gibi biraz psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediği için ya da enerjisel olarak düşük bir enerji içerisinde olduğu için sanki bir şeyler yapabilecek bir gücü kendisinde bulamıyor gibi hissettim ben. Peki şöyle açalım kartlarımızı. Evet arkadaşlar, şimdi ben açıkçası şöyle söylemek istiyorum. Aklınızdaki kişinin burada enerjisinin bütününe baktığımda size karşı önlenemez bir bağlantı içerisinde olduğunu görüyorum. Önlenemez bir istek, bir arzu. Belki de yaşamış olduğu bu durumu ya da bu duyguyu ciddi bir bağımlılık enerjisi içerisinde de görüyor olabilir. Bir türlü koparamadığını düşündüğü veya zaman zaman kendisini yorgun hissettiği için uzak kalmaya da çalışsa yine de sizsiz yapamayan bir enerji içerisinde olduğunu görüyorum. Ama bir taraftan da kendi sırtında taşıdığı bazı yükleri de aklınızdaki kişi burada sanki bitkin ve yılgın bir enerji içerisine sokuyor gibi görünüyor. Şimdi kolektif açılım olduğu için burayı lütfen kendi durumlarınıza göre alın. Eğer bir aile bağlantısı ya da köklü bir bağlantı içerisindeyseniz sizinle alakalı veya sizin beklentilerinizle alakalı durumları da kendisine ruhsal anlamda yük etmiş olabilir aklınızdaki kişi. Eğer böyle bir bağlantı içerisinde değilseniz ailesiyle alakalı sırtında taşıdığı bazı sorumlulukları, bazı yükleri söz konusu olabilir. O yüzden de bazı bağları kopartma noktasında sıkıntılar yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi. Ama size karşı olan duygularıyla alakalı özellikle burada size adım atma isteği içerisinde olmasına rağmen ister istemez çok sağlam bir enerjiye bunu dönüştüremediği için bağımlılıklarından ve yüklerinden kaynaklı daha toy enerjiler içerisinde kalıyor olabilir. Aslında gördüğüm kadarıyla şu anki süreçte kendi içe dönüşünü yaşadığı bir enerji söz konusu. Size karşı olan aşkı, sevgisi, tutkusu, isteği, arzusuyla da yüzleştiği bir süreçten geçtiğini görüyorum. Özellikle kendisini sorguladığı, bağlantınızla alakalı, kendisini fark etmeye çalıştığı ya da fark ettiği bir süreçten geçiyor. Çünkü aklınızdaki kişinin burada size karşı kesinlikle aslında tutkuları var, isteği var, arzusu var, hayalleri var. Bunları başlatmak istiyor. Sizinle sanki beraber bir kök salma isteği içerisinde. Ama onu zincirlere vuran, burada
bağlı tutan, engelleyen bazı durumları söz konusu. Şimdi engelleyen durumlar biraz önce de söylediğim gibi eğer anneden kaynaklı veya aile bireylerinden kaynaklı bir durumsa bunu kendisine çok ciddi anlamda yük etmiş olabilir. Ama burada yaşamış olduğu yakut var, gerçek bir aşk duygusu var size karşı ve çok ciddi bir tutku da var. Yani sizi her anlamda arzulayan, isteyen, o şehveti, ihtirası yaşamak isteyen de bir enerji. Ama o zincirleri kırma noktasında sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Çok güçlü bir enerji içerisine giremediğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle geleceğe dair kendi önünü görmek istediği bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Belki de bu içe dönüş, sorgulama, belki de retroların etkisi, geçmişten gelen durumları, bağlı kaldığı durumlarıyla alakalı kendisiyle yüzleşmesini de sağlamış olabilir. Kendince önünüzdeki engellere çok fazla takıldığını görüyorum. O yüzden de bu engelleri şu an kaldırabilecek gücü kendisinde göremediği için, bunu hissedemediği için de hem psikolojik olarak bir vicdan azabı, yetersizlik duygusu, kendine güvenememe, psikolojik olarak tamamıyla bir çöküntü ve yorgun bir ruh hali içerisinde olduğu için sanki sizi de zamana bırakmış bir enerji var. Yani sizi zamana bırakmış derken burayı yanlış anlamanızı istemem. Sizinle bağlantılı olaylarını zamana bırakmış. Çok acele edebilecek bir potansiyeli yok şu an arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Kendisine bir süre tanımış, bağlı kaldığı alana karşı bir süre tanımış. O yüzden de şu an biraz hani enerjisel olarak düşük. Evet, aranızdaki belki bu fiziksel mesafeden kaynaklı kendisini mutsuz hisseden bir enerji içerisinde olmasına rağmen şu an bu durumu salıvermek, serbest bırakmak sanki aklınızdaki kişi için daha doğru bir karar olarak görünüyor. Belki de bu enerjiyi geçtiğimiz günlerde yaşamış olabilirsiniz. Ama benim gördüğüm kadarıyla aklınızda kişinin sizinle alakalı şöyle bir farkındalık yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü büyük bir boşluğun içerisine düşeceğini görüyorum. Bir anda belki de o ilahi adaletin tecelli etmesi, kendi çapında kendiyle alakalı bir uyanış yaşaması, size karşı belki de bu bekletme enerjisinden kaynaklı haksızlık yaptığıyla yüzleşeceğini görüyorum. Çünkü kalben kendisinin de sizinle beraber iyileşmeye ihtiyacı var. Kendisini toparlamaya ihtiyacı var. Ve bunu yapabilmek için de çabaya girecek olan, belki de çevresinden destek alacak olan bir enerjide söz konusu olabilir. Çünkü dedi ki pusulamı belirlemek istiyorum, hedefimi belirlemek istiyorum ve aslında ikimizin arasındaki bu durumla alakalı çözüm üretmek istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Şimdi amacı nedir dediğimizde aslında amacı sizinle alakalı olan durumunu tamamıyla çözüme kavuşturmak. Ama çözemediği için, kendisini yetersiz hissettiği için şu an bir durağan süreçten geçtiğini görüyorum. Çok acele edebilen veya kendi gücünü ortaya koyabilen bir enerjide olmadığı için sanki bu sessizlik devam ediyor gibi görünüyor. Ama bir anda belki de o adaletin gündeme gelmesi aklınızdaki kişide tamamıyla o şifa enerjisini aktif edecek görünüyor arkadaşlar. Özellikle de bazılarınız belki ortak iş yapıyor olabilirsiniz. Birbirinizle alakalı parasal konularla ilgili destekleyici durumlarınız söz konusu olabilir. Belki de sizin çok desteğiniz söz konusu olmuş olabilir aklınızdaki kişiye. O yüzden de sizi böyle bir boşluğun içerisinde bıraktığı için de bir suçluluk duygusu gündemine gelmiş olabilir. Ama kendisini size ispat etmek isteyen bir enerji var burada arkadaşlar. Açık ve net görüyorum bu enerjiyi. Sadece bir ödünde bulunması gerekiyor. Fedakarlık yapması gereken durumlar söz konusu. O yüzden kendisini ikilemin ve çıkmazın içerisinde hissettiğini düşünüyorum. İster istemez bazı karşılaştırmalara girmiş olabilir. Eğer aile ve sizin aranızda kaldıysa burada bir kıyaslama, bir karşılaştırma enerjisi söz konusu olmuş olabilir. Eğer başka bir partner durumu söz konusuysa, ödünde bulunması gereken durum, eğer geçmişten gelen ve sabit bir durumsa, bir alansa, bununla alakalı bir kıyas, bir karşılaştırma durumu içerisine girmiş olabilir. Ama ne olursa olsun burada sizinle buluşmak, görüşmek, konuşmak isteyen bir enerji söz konusu ve tamamıyla aranızdaki bağlantıya çözüm bulmak isteyen bir enerji söz konusu görünüyor. Sadece
aklınızdaki kişinin olayları çok net görmediği bir süreçte olduğunu söyleyebilirim size dair. Yani ya da ödünde bulunacağım mevzuya dair. Çünkü gerçeklerden kendince kaçan da bir enerji var. Çok böyle kendisini köşeye sıkışmış, iki durumun arasında kendi canının yandığını çok fazla hissediyor olabilir. O yüzden de sanki gerçeklere gözlerini kapatmış, çok böyle gerçekleri kabul etmekte zorlandığı bir süreçte olduğunu düşünüyorum. Belki de bu süreçte olduğu için de gerçekten de dibe çöken bir enerji söz konusu olabilir arkadaşlar. Çünkü aklınızda işte sanki hani ben bir fedakarlık yaparsam, bir ödünde bulunursam sonra benim canım yanar mı tarzında bir düşünce de var gibi görünüyor. O yüzden de belki burada bir karşılaştırma, kıyaslama durumları da söz konusu olabilir. Ama ne olursa olsun bir çözüm arayışı içerisine gireceğini düşünüyorum. Çünkü çözümü ancak kendisi bulabilir. Çünkü çözüm kendisinde görünüyor. O yüzden de aranızdaki mevzuyu çözüme kavuşturacak görünüyor. Zaten sizi seven bir enerji var burada ama yükleri çok fazla. O zincirlerden, o prangalardan kurtulması gerekiyor ama çok da böyle acele edeyim, çok ciddi bir mücadelenin içerisine gireyim gibi bir durumu yok. Sanki böyle zamana yaymış. O engeller biraz aklınızdaki kişiyi ürkütmüş olabilir. Önünü ne kadar görse de, hayalleri ne kadar çok olsa da o engellere takılan bir enerji var maalesef ki. Ama iletişime geçecek. Eğer bir iletişimsizlik durumunuz varsa burada iletişim gerçekleşecek görünüyor arkadaşlar. Yani yaşanan sessizlik veya uzaklık boşuna yaşanmıyor. Şöyle kartlarımı alayım. Aslında amacı aranızdaki bağlantıyı tamamıyla çözüme kavuşturmak olarak görünüyor. Peki şöyle Rumi'ye soralım biz. Peki sizin beklediğiniz gibi somutta sağlam bir adım gelir mi size? Aklınızdaki kişiden. Çözümü tam olarak ne olacak? Size dair. Somut, sağlam, olumlu bir adım gelecek mi? Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar pardon. Asaların ası. Burada ruhsal yolculuktan da bahsediyor olabiliriz. Kolektif enerjide çünkü ruhsal yolculukta olan arkadaşlarım var. Ki çoğunluk enerjisine göre gelir. Şimdi aklınıza kişinin ben burada iletişime geçmesiyle beraber ister istemez biraz egosal bir enerjiyi de açığa çıkartacağını düşünüyorum. Ama ne olursa olsun aslında amacı şu. Evet, ben kendi gücümü ve potansiyelimi açığa çıkartmak istiyorum. Ve benim amacım aslında seninle beraber temiz bir sayfa açmak. Yeniden bir şeyleri toparlamak ya da yeniden dizayn etmek, yeniden başlamak. Ama özellikle burada ister istemez karşılıklı bir ego da çalıştırıyor olabilirsiniz, gurur yapıyor olabilirsiniz birbirinize karşı. Ama ikinizin birbirinizden güç aldığınızı da düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve aranızdaki o kozmik bağla beraber sanki kendisini de keşfedecek olan bir enerji görüyorum ben. Ve sizinle beraber bir buluşma, görüşme, beraber vakit geçirme enerjisine geçecek ve tekrardan aranızdaki bağlantıyı başlatacağını ve oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü burada kupaların ikilisi var. Tamamıyla karşılıklı duygulara ve hislere sahipsiniz. Aynı zamanda hem bedensel hem duygusal anlamda güçlü bir bağ olduğunu da bize gösterir. O yüzden de sizden kopamayan ve sizinle olan bağlantısını yeniden oluşturmak isteyen bir enerji görüyorum ben burada. Ama somut bir adım mı derseniz ben güçlü bir istek görüyorum burada. Evet, temiz bir sayfa açılacak ve bu noktada çok kararlı olacağını da düşünüyorum. Dengesiz bir enerji görmüyorum. Sadece ego biraz sizin sıkıntınız olabilir bu süre zarfında. O yüzden de ne yansıttığınıza siz de lütfen dikkat edin. Çünkü yansıtma enerjileri de çok aktif olur ruhsal yolculuklarda. Bazen egoya ego ile cevap verilir. O yüzden de siz biraz daha
Burada kendinizi keşfetmiş bir enerji olarak şefkatli ve iyimser enerjilerde kalmaya özen gösterin arkadaşlar. En azından ne istediğiniz konusunda netseniz, aklınızdaki kişiyle alakalı kendi sınırlarınızı belirlediyseniz, aklınızdaki kişiden gelen eylemle beraber kendinizi daha böyle olumlu bir enerjide tutarsanız en azından ortak noktada bir çözüme ulaşırsınız diyebilirim. Evet, ben burada ruhsal bir yolculuk görüyorum ve bu ruhsal yolculukta bir bitiş görmüyorum arkadaşlar. Tekrardan sanki bazı şeyler oluşacak ve temiz bir sayfa açılacak görünüyor. Peki şöyle soralım. Aklınızdaki kişiyle ilgili alamadım kartı. Her neyse şu kartlarımdan alacağım. Güvenmeli misiniz bu adımına aklınızdaki kişinin? Evet arkadaşlar, şimdi kolektif açılım olduğu için şimdi bazılarınız gizli bir aşk yaşıyor olabilirsiniz. Bazılarınız belki çevrenizden hani saklıyor olabilirsiniz. Çok duyulmasını istemiyor olabilirsiniz. Ama burada şöyle bir gerçek var ki aklınızdaki kişi için çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Belki de bazılarınızda şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Çok ketum bir enerjiye sahiptir. Size karşı olan duygularını açmıyordur bir türlü. Kendisini ifade etmiyordur. Gizli gizli kendi içinde de yaşıyor olabilir o aşkı ve duyguyu. Size belki sadece tutkusal yaklaştığını düşünmüşsünüzdür. Çok netleşememişsinizdir bu durumla alakalı. Ama aklınızdaki kişi dedi ki pardon. Retro maalesef. Dedi ki sen benim için çok değerlisin, çok kıymetlisin. Aramızda çok ciddi bir tutku var. Evet, sana aşığım ve beni affetmeni istiyorum. Aramızdaki durumun toparlanmasını istiyorum. Çünkü aranızda artık kadersel bir bağlantı olduğunu bence kendisi de düşünüyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Sistemin de etkisiyle beraber kadersel olarak da sizin için çabalayacak olan bir enerji olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden de burada temiz bir sayfa açma amacıyla geldiği noktada güvenebilirsiniz. Çabasını göreceksiniz çünkü. Ama çabayı görmeden de çok böyle yelkenleri de suya indirmemeye özen gösterin. Çünkü çaba gerçekten çok önemli. Evet, durum böyle görünüyor. Peki, sistemden şöyle bir mesaj alalım size. Melekler bir şeyler söylesin. Evet, şu kartlarımızı alalım. Biraz boğazım ağrıyor arkadaşlar. Konuşurken sıkıntı yaşıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Ara ara takılabilirim. Kolektif enerjinin aklındaki kişiyle alakalı alması gereken mesaj nedir? Yeniden inşa et dedi. Kartlar çok rezone geliyor arkadaşlar. Evet. Bakın, bir şeyleri tamir etmeye çalışmayın dedi. Yeniden başlayın dedi. Şans sizden yana dedi. Şimdi burada eğer geçmişteki yaşadıklarınızı sürekli gündeme getirip tekrar tekrar aynı şeyleri oldurmaya çalışıyorsanız bu noktada sistem diyor ki hayır, sen tamam, geçmiş sayfaları kapat. Geçmişte her ne yaşadıysanız, hangi durum sizin için problem teşkil ettiyse veya ne yönde beklentileriniz varsa veya artık her ne yaşadıysanız arkadaşlar, bunu tekrar düzelteyim, toparlayayım, işte yine o konuya değineyim, o durumla alakalı şöyle yapayım, böyle yapayım tarzında olmayın diyor. Bunu bırakın, yeniden inşa edin. Şimdi bazılarınız evet, yeniden inşa edin, yeni bir sürece atın kendinizi. Atın derken yani yeni bir sürece başlayın, yeni başlangıçlar yapın ya da yeni insanları hayatınıza dahil edin. Ama bazılarınız için ise bu kişiyle, aklınızdaki kişiyle olan durumunuzda sürekli geçmişe takılı kalmayın. Geçmişin üstünü örtün, kapatın. Geçmiş geçmişte kaldı. Siz yeniden başlayın. Temiz bir sayfa açın. Yepyeni bir sayfayla başlayın diyor. Çünkü geçmişe çok fazla takılı kalmak
geleceğin gerçek anlamda oluşmasını engeller arkadaşlar. Sürekli aynı yerden sorun yaşarsınız. Sürekli tekrar ettikçe de o kısır döngünün içerisinde kalıp durursun, yani durup kalırsınız. Ben bugün gerçekten konuşamıyorum. Merkür retro gider ayak beni iletişimsel anlamda çok fazla sıkıştırdı. Lütfen kusuruma bakmayın. Peki bir tane daha alacağım kolektif için. Değişim dedi. Sizi bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerinizden vazgeçmeye hazır olun dedi. Evet arkadaşlar, aslında biraz önce anlatmaya çalıştığım şeyin aynısı geldi. Dediğim gibi beklentiler, istekler, arzular, istediğiniz gibi olmuyorsa bir şeyler, sürekli o noktada ısrarcı olmaya, çok fazla diretmeye ya da onu elde edeceğim diye ya da benim istediğim şekilde olacak diye beklemeye gerek yok dedi sistem. Değişim var dedi ki bu bütünsel bir durum, biliyorsunuz. Dünya değişiyor, her şey değişiyor. O yüzden de akışta kalın derken aslında akışın size getirdiklerini yaşayın. Çünkü inanın, akış beklemediğiniz güzellikleri size sunabilir. Sürekli bir noktada takılı kalmak ister istemez hayatınızı engeller ve kısıtlar ve gereksiz blokajlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Çünkü tamir etmek, kırılan bir şeyi ne kadar onarsanız da biliyorsunuz izi kalır diye bir durum vardır. O yüzden ya geçmişteki beklentilerinizi tamamıyla şöyle bir örteceksiniz üstünü. Bu kişiyle yepyeni bir sayfa açacaksınız. Ya da dediğim gibi bazılarınız yepyeni bir alana dahil olmak için aklındaki kişiden, geçmişinden tamamıyla özgürleşecek. Bu tamamıyla sizin seçiminiz. O yüzden de şey diyemiyorum açıkçası. Ama burada af dileyecek olan, çabalayacak olan birisini görüyorum ben. Net, siz de görüyorsunuz zaten kartlardan. Aklınızdaki kişi için çok değerlisiniz ama neyi beklediğinizi, neyi istediğinizi belki de kendinize sorabilirsiniz. Bunun cevabını da kendinizden alabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Pardon arkadaşlar. Peki. Aklınızdaki kişi size bir cümle kursun. Kariyerime odaklanmak zorundayım. Gücümü oradan alıyorum dedi. Evet, biraz önce de görmüştük. Çalışan, kendisini ispat etmeye çalışan bir enerji var. Peki şöyle soralım mı kartlara? Tabi bu hepinizi kapsamayacaktır büyük bir ihtimalle ama yeni bir yöne gitmeli misiniz? Bunu bir sormak geldi benim içimden ama hangi kartlarıma sormam gerektiğini şu an kararını veremedim. Kendinize yeni bir yön seçmeli misiniz? Bir saniye. Hadi bakalım. İnanmıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar kartları? Sorularıma nasıl cevaplar geliyor? Direkt. Yeniden başlamak. Yeniden inşa et, değişim, yeniden başlamak. Arkadaşlar her ne olursa olsun lütfen geçmişi arkanızda bırakın. Lütfen. Geçmişte her ne yaşandıysa, hangi tecrübelerden geçtiyseniz lütfen o kıyaslama, karşılaştırma, tekrar aynı şeyler olur mu? Tamamıyla kapatın. Yani geçmişin artık bitme zamanı gelmiş. Geleceğe yönelme zamanı. Aynı kişi de olsa, farklı kişi de olsa yeni bir süreç başlıyor. Yeni bir dönem, yeni bir süreç başlıyor. Ne aklınızdaki kişi eskisi gibi olabilir ne de siz eskisi gibi olabilirsiniz. O yüzden de yeni başlayacak olan süreç sizler için daha hayırlı görünüyor. Olumlu yönde değişimler görünüyor. Lütfen buradaki mesajları almanız gerektiği gibi alın. Çünkü kolektif bir açılım. O yüzden de siz hayatınıza yeni birisini alın ya da siz hayatınıza işte aklınızdaki kişiyi bekleyin tarzında da bir şey söyleyemiyorum açıkçası.
ama yeniden başlamak dedi. Tamir edilemeyecek şeyler varsa hiç arkanıza dönüp bakmayın. Kendinize yeni bir şans verin. Yeni bir yöne yönelin lütfen. Ama yok, biz bunu tamir edebiliriz. Ben bu durumu çözebilirim. Kendi içimde çözebilirim. Onun çabasını görürsem bu noktada ikna olurum diyorsanız, evet, çabalayacak aklınızdaki kişi, çünkü aranızda ruhsal bir yolculukta var. Birbirinizden kopamadığınızı da görüyorum. Burada karar tamamıyla sizin arkadaşlar. Tamamıyla sizin. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun. Ben aslında çok uzatmak istemiyordum videoyu. Ama romantik meleklere de soracağım. Şimdi burada özellikle aslında ikiye ayırmak istiyorum kolektife. Şöyle sorarak çekeceğim. Aklınıza kişiye mi şans vermelisiniz? Yeni birisine mi şans vermelisiniz diye. Bakalım romantik melekler ne söyleyecek bize? Evet. Şimdi şöyle, aklınızdaki kişiyle alakalı burada dedi ki aile sorunlarını şifalandır dedi. Ailenizi affetmeniz, aşk hayatınızı düzeltmenizi de sağlar dedi. Şimdi ben neden bunları yaşıyorum kısmına dönüp baktığınızda belki de gerçekten de aileden, köklerden gelen bazı blokajlarınız ve karmalarınız olabilir. O yüzden de böyle bir döngünün içerisinde kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle alakalı. Yeni birisi mi dedim? Dedi ki evet, eski sevgilim veya aklındaki kişiyle alakalı enerji düşmüş olabilir dedi. Çünkü dedi bir ayrılık sürecin var dedi. Yeni birileriyle belki flörtleşebilirsin dedi ama ruh eşinden ayrı geçirdiğin bir zaman dedi. Yani aslında burada şunu anlatmaya çalışıyor. Evet, burası senin ruhsal bağlantın ve sen şu an ruhsal bağlantıdan ayrısın veya kopuksun. Yeni birileriyle flörtleşebilme şansın var ama ruhsal bağlantıdan ayrı olduğun için oradaki enerji düşmüş olsa da orada sadece yenisiyle bir flört yaşayabilirsin. Yani buradaki enerjiyi istersen yükseltebilirsin diyor sistem size. Karar tamamıyla sizin. Evet. Durum böyle görünüyor arkadaşlar. Ama hiçbirinizin hani şöyle bu videoda kafasının karışık kalmasını istemiyorum ya da karışmasını istemiyorum. O zaman şöyle yapalım. Buraya 2 tane kart koyacağım. Kolektif enerjinin seçmesini istiyorum. Aklınızda kişi mi veya yeni birisi mi diye sorabilirsiniz. Sistemden de cevabını almaya niyet edelim. Hadi bakalım. Kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Tamamıyla. Evet. Evet dedi sistem. Doğru yolda olduğunuzu bilin dedi. Yine evet geldi. Afrodit güzelliğinize iltifat ediyor. İçinizde, dışınızda çok güzel dedi. Evet, bugünlük böyle arkadaşlar. Umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır. Çünkü bazı arkadaşlarımın yorumlarını okuyorum. Ben artık istemiyorum yazıyorsunuz. Ben artık unutuyorum, yeni bir enerji istiyorum diyorsunuz. O yüzden de bu soruyu sorma gereği duydum açıkçası. Ama yine de buna özel bir açılımda yaparız. Özellikle ben retronun bitmesini bekliyorum bu açılımlarla ilgili. Çünkü Merkür retroda ister istemez biraz enerjiler karışabiliyor biliyorsunuz. O yüzden de en doğru cevabı almak için yeni bir enerji var mı yok mu olur mu diye retronun bitimi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Tüm kolektife şifa olsun. Bütünün en yüksek hayrına olsun arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız çok çok mutlu olurum.
Bireysel bakımlarınız için bana ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim hattım, YouTube kanalım hakkımda kısmında mevcut. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.